Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü biliyorsunuz saat 15.30 itibariyle ABD enflasyon verileri açıklanmış oldu. Beklentilerin aksine %9,1 civarında 41 yılın en yüksek enflasyonu ABD tarafında görüldü. Fed'in faiz artışlarına rağmen ABD'deki enflasyonun yüksek seviyelerde çıkmış olması yatırımcılar açısından ABD'nin günlerdeki yapacak olduğu Merkez Bankası toplantısında daha agresif yani 100 baz puanı bulacak bir faiz artırımına gidebileceği yönünde arkadaşlar. Bu yüzden dolarda özellikle dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler ve borsa tarafında aşağı yönlü hareketler izledik. Altın tarafında da gene aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Fakat altında enflasyonist baskının artmış olmasından kaynaklı olarak daha sonradan toparlanıp eski seviyelerine doğru 1727 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler izledik. Şimdi bizler için bundan sonra dolar ve altında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları 100 doların altında bir seyir izlemesine rağmen arkadaşlar Shell'in özellikle dünya üzerine bağlantısını kesmesinden kaynaklı olaraktan petrol fiyatlarında ileriye dönük tekrardan bir yukarı yönlü hareket yaşanma olasılığı da oldukça fazla. Ayrıca Rusya'nın bakım çalışmalarından dolayı Avrupa bölgesine gaz akışını kestiği, İran'la Rusya arasındaki kendi paraları üzerinden Rus rublesi ve İran parası üzerinden gaz ve petrol satışına başlamasıyla ilgili aralarında süren anlaşmanın devam etmesi petrol tarafını oldukça tedirgin ediyor. Tekrardan petrol fiyatlarında bir yukarı yönlü yükselme olasılığının da oldukça yüksek olduğu unutulmamalı. Dolar kurunda bizler için 17 lira 45 kuruş seviyesi önemli bir seviye ve bu saat itibariyle dolarda 17 lira 45 kuruş seviyesi zorla arkadaşlar. 17.45'in önemi burasının geçilmesi durumunda arkadaşlar, savunulamaması durumunda dolar kurunda rekor seviyeyi gördüğümüz 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü atakların devamının gelmesi beklenebilir. O yüzden 17 lira 45 kuruş seviyesi kuvvetli bir direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz alan içerisinde yer alıyor. Ve bu seviye aşılması durumunda yukarı yönlü hareketler dolar kurunda 18 lira 30 kuruş civarına doğru devam edebilir. Dolarda bizler için 17 lira 21 kuruş, özellikle Forex ve Viyop takip eden sevgili dostlarımız için 17 lira 21 kuruş hala bizler için bir destek konumunda. Onun altında 17 TL kuvvetli bir destek olarak görevini devam ettirmekte. Bu seviyelerin altında uzun bazlı dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için ise 16 lira 50 kuruş kuvvetli bir destek konumunda da ve bunu önceki videolarımızda da zaten sizlere iletmiştik ve 16 lira 50 kuruş altında bir kapanış olmadıkça rekor seviyesi olan 18 lira 40 kuruş seviyelerine doğru dolarda tekrardan hareketlerin gelebileceği unutulmamalı. Bant olarak yaz ayları içerisinde ülkemize döviz, turizm kanadı tarafından döviz girişinin olacağı da unutulmamalı. Yani bant aralığı olarak 16 lira 50 kuruş ve 18 lira 40 kuruş bant aralıkları bizlerin takibinde olması gereken bir süreç içerisindeki bant aralığı olarak dolar kurunda takip edilebilir arkadaşlar. Petrol fiyatları yine dediğim gibi önemli olacak. Gözümüz burada olacak. Dolar endeksinde son durum 108'lerin test edildiği bir alan içerisindeyiz. Bu alanın yukarıya yönlü hareketini devam ettirmesiyle birlikte seviyelerine doğru dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Takip ettiğimiz grafik üzerinde 110 önemli bir bölge ve kuvvetli bir direnç gelebileceği olan bir bölge olduğu unutulmamalı. Yani 109-110 aralığı bizler için dolar endeksinde çok önemli ve kuvvetli bir direnç gösterecek alandır. Buraya da gene petrol takip eden, Brent petrol takip eden sevgili dostlarımız dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Aşağıda artık en kuvvetli
bölgesi dolar endeksinin 106 ve 105 alanlarından geçen alan 105.80'de bir destek bölgesi mevcut. Ve bu destek bölgesi altına gelinmedikçe 105-110 band aralığında bir dolar endeksinde hareket alanı olduğu da unutulmamalı. Altın tarafına hemen bakalım. Altındaki son durum, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranlarının açıklanmasıyla birlikte altında bir aşağı yönlü ivmelenme sizlerle birlikte izledik. Fakat buradan tekrardan altında bir toparlanma ve 1730 dolarlara doğru yukarı yönlü hareket izledik. Peki bu hareket ne kaynaklanmış olabilir? Buradaki hareket arkadaşlar, ABD'deki enflasyon verisinin yüksek çıkması, biliyorsunuz bundan altın olumlu etkileniyor. Enflasyon üzerinde bir rakam, beklentilerin üzerinde bir rakam açıklandığı için altın tarafı da buna yukarı yönlü tepki vermiş durumda. Dolarda bir gerileme görülmemesinin sebebi de Fed'in 0,75 bas puan faiz artışlarına devam edeceği yönündeki beklentinin 100 bas puan seviyesine, yani Fed'in daha agresif yönde faiz artışlarına gidecek olmasının beklentisi de dolar tarafını güçlü tuttuğundan dolayı arkadaşlar, dolar tarafında da ve altın tarafında da bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Bugün itibariyle altında 1730 dolar önemli bir seviye. Bunun üzerinde bizlerin yakinen takip edeceği 1790 seviyesinden geçen alan var. Burası gene bir direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Kısadaki en yakın direnç noktamız ise 1753 dolar seviyesinden geçen alan. Altındaki hareketler 1753 ve onun üzerinde ataklara devam edebilirse 1790 dolarlar seviyesine doğru ons tarafında da yukarı yönlü hareketleri getirebilir sevgili dostlarım. Gram altın tarafındaki hareketlere hemen bakalım. Dolar bazlı olarak gram altında da belirli seviyelerimiz var. Bu seviyelerin üzeri ve altı bizler için önemli olacak. En kritik bölgemiz, gram altın takip edenler için 950 destek bölgesi dedik ve şu an itibariyle 950 desteğinin iyi çalıştığı ve bu destek üzerinde hareketlerin devamı halinde arkadaşlar yukarıda 985 bölgesi, yani 950-985 aralığında gram altında dolar bazlı olarak yatay seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. 950 önemli bir destek. Bu destek altında, gram altında hareketler görülmediği takdirde tekrardan 985 dediğim gibi direnci önemli. Yükselişin devamı ve hız kazanabilmesi için de 985 bölgesinin yatayda yukarı yönlü kırılması bizler için önemli olacaktır. Bu bölge arasında sıkışmış bir gram altın hareketlerini hala devam ettiriyor. Sizlerin de 950 ve 985 bant aralığında teknik olarak gram altın tarafını takipte kalmanız ve 950 kırılmadan herhangi bir panik hareketi içerisine girmemeniz uygun gibi burada grafik üzerinde görülmekte. Evet sevgili dostlarım, kısaca sizlerle birlikte doları analiz ettik. Doları yorumlamaya çalıştık. Dolar Türk lirasında olabilecek hareketler, altın tarafında, gram altın tarafında olabilecek hareketleri ABD enflasyon verisinden sonra bulmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayrıca şu an yayınımızı izleyen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.